Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kapaksız kitaptan yeni bir davet yapacağız. Kapaksız kitaptan yaptığım davetlerin hepsi inanın ki var ya hem beni heyecanlandırıyor hem de hafiften ürkütüyor. Çünkü bugünkü yapacağımız davette de aynı o bastonlu böyle dört kollu gelen bir canavar vardı, bir yaratık geldi. Dört kollu bir yaratık. Aynı onun daveti gibi bir davet var. Bu kapaksız kitabın üçüncü davet olacak. Üçüncü davet bize ne gösterecek bilmiyorum. Bu kitaplara başladım ve düğümlü kitabın davetlerini de bireysel yapmaya başladım. Belki düğümlü kitabın 55'ten sonrasını, bakın iki davet var, 53, 54, 55 veya 3. 3'ten sonrasını tekrardan kayda alıp gösterebilirim. Ama şu kapaksız kitabın davetleri hem önemli hem de kayıt altına alınması gerektiği için onlardan devam ediyorum. Bakın bundan önceki davetli 7 bölge saydı. 7 bölge, 7 ülke buraları boşaltmam için. Şimdi ben Cebut'a söyledim. Aruhan'la görüştüm, Hurşim ile görüştüm. Bu Hezmina'yı biliyorsunuz, boynuzlu olan var ya, boynuzluyu gönderdim. Yani 7 yere de gitti, 7 yere de aynı şeyleri söyledi. 7 ülkeye gidip 7 ülkedeki o bölgedeki bütün kabilelere bilgilendirmeyi yaptı ve oralar boşaltıldı. Boşaltıldı. Oraya bir metafizik, yani metafizik söylemeyeyim ya, şöyle söyleyeyim. Yıldırım çarpar gibi bir elektrik vuracak oraya. Oradaki bütün metafizik alem yok olacak. Ama orayı boşalttıkları için şu an bir şey yok. Önümüzdeki bir hafta oralar boş kalacak. Ondan sonra tekrar aynı yerlerine gidebilirler. Onların kabile reisleri de tek tek davetlerini yapacağım. 7 kabile reisleri var. Bu 7 kabile reislerini, yani her ülkenin o bölgelerin kabile reislerini çağıracağım davetlere. Bu videoda, yani videosunu çekeceğim, davetin videosunu çekeceğim. Sizlerle beraber paylaşacağım. Yani bu kapaksız kitap ve düğümlü kitaplardan farklı bir şey olacak. Daha değişik bir şey olacak. Hemen kapaksız kitabın üçüncü davetine başlıyorum. İnanın var ya, acayip heyecanlandım. Gene inşallah bize saldırmaz. Yani saldıran biri gelirse bilmiyorum, beni sıkıntıya sokuyor. Çünkü bakın, ben bütün önlemleri alabilirim. İstesem saldıranı bertaraf edebilirim ama araştırma üzerine yapıyorum. Yani bunların saldırmasının bir amacı var. Benim de bir amacım var. Niyetimiz zarar vermek değil. Yani bizimki araştırma olduğu için mecburen saldırılara katlanmak zorundayız. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma'asmin şeyin fil ardı ve lefs semai ve huve semi'l Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma'asmin şeyin fil ardı ve lefs semai. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma'asmin şeyin fil ardı ve lefs semai. Arkadaşlar, koruma duasıdır. Koruma duasını sabah 3 defa, gece yatmadan önce 3 defa okuyun. Rabbim Zülcelal sizi kazadan, beladan, kötülüklerden korur. Hemen davete başlıyorum ve bakalım bu kapaksız kitabın tehlikeli daveti kim? Evet, davet şu an açık. Davet açık. Şöyle söyleyeyim size, kapaksız kitabın ortalarında çok önemli bir şahsiyet var. Bunu duyduğunuz zaman çok şaşıracaksınız. Ben de ilk gördüğümde aşırı bir şekilde şaşırdım. Ama o mudur diye bilmiyorum. Size anlatacağım konuyu. Yani şöyle söyleyeyim, İbn Garif'in imzası var desem yeridir. Bakın,
Rüzgar sesi var bakın. Rüzgar sesi. Bu gelen bence tehlikeli bir şey olacak. Acaba tütsü yaksa mıydık? Tütsü ve mum. Davetin sahibi, eğer buralardaysan konuş. Geldin mi? Geldiysen seninle sadece irtibat amaçlı iletişim kuruyorum. Bu davete sadece irtibat amaçlı geldin. Ben seni buraya seninle konuşmak için çağırdım. Önceden böyle söylemek iyi yani. Çünkü gelen davetli ne için geldiğini bilmeyebilir ve davetin hükmünü bilmeyebilir. Davetin hükmünü zannedebilir. Hüküm altına almak için çağırdığını zannedebilir. İşin kötü tarafı şu. Evet, burada. İşin kötü tarafı şu. Düğümlü kitabın tüm sakinleri biliyordu. Ama bu gelenler bilmiyor gibi. La ilahe illallah. Evet, şu an çok büyük bir ağırlık. Büyük bir ağırlık şu bölgede. İçeriye bakacağız şimdi. La ilahe illallah. İçeride yok. Evet, davetli. Eğer buradaysan bize görül. Seni bekliyoruz. Şöyle. Davetli, eğer buradaysan biri gelmiş. Buraya geliyor. Kitabın davetlisi sen misin? Eyvah. Seni buraya ben davet ettim. Kitabın davetlisi. Benimle konuşabilirsin. İsmini söyleyebilirsin. La ilahe illallah. Davetin sahibi. Of. Tıpkı bir insan gibi. Tıpkı insan gibi. Bu davetler bir farklı. Bunlar bir tuhaf. Bunlar yürüyor. Önceki de yürüdü. Sanki buraya bir yıldırım enerjisi gibi bir enerji vermiş. Çok kötü bir enerji vermiş. Burada mısın davetli? Davete icabet etmen bilgi amaçlıdır. Buraya seni farklı bir amaç için çağırmadım. Bana sadece bilgi vereceksin. Bu kitabı da getiren sizden biri. Bu kitabı sizden biri getirdi. Ben kendim bu davetlere başlamadım.
Yani kendi isteğimle başlasaydım ayrı mesele de sizden biri getirdi bu davetleri. Bu davetlerin kitabını sizden biri getirdi. Düğümlü kitabın 52. davetisi getirdi. Eğer onu tanıyorsan, düğümlü kitabı biliyorsan, bizi de biliyorsundur. Beni de biliyorsundur. Şimdi baştan böyle konuşmak önemli. Çünkü geldiği gibi saldırı maldırı yapmasın. Birden konuya girsin de bizimle konuşsun. Bilmiyorum artık hani öyle bir şey yapması lazım. Buralarda mı acaba ki? La ilahe illa ente subhaneke ne kuntu minel zalim. La ilahe illa ente subhaneke ne kuntu minel zalim. La ilahe illa ente subhaneke ne kuntu minel zalim. Davetli burada mısın? Davetli. Davetli burada mısın? Oo evet. Ayaklara bakın. Evet. Sen buraya misafir olarak geldin. Senin buraya gelme sebebin benim daveti yapmamdır. Benimle konuşabilir misin? Sen bu kitabın davetlisi misin? Karabasan mısın? Konuş. Neden konuşmuyorsun? Bir şeyleri çözmeye çalışıyor ama bilmiyorum. Yani bir şeyleri çözmeye çalışıyor. Ama neyi çözmeye çalışıyor onu anlamadım. Sadece bakıyor. Buraya sadece bakmaya mı geldin? Sen buraya sadece bakmaya mı geldin? Onu bana bir söyle. Sadece bakmaya geldiysen çok tecrübeli birine benziyor. Bakın hem tecrübeli hem de akıllı birine benziyor şimdilik. Şimdilik. Eğer öyle olmasa direkt saldırabilirdi. Niye saldırmadı? Demek ki şimdilik eğer önemli biri ise bizim için davetli. Davetli eğer buradaysan acaba burada mı konuşamıyor? Frekans cihazı mı bozuk? Frekans ayarları mı bozuk? Evet burada. Benim seninle konuşmam büyük bir tuzak başlangıcını söylemektir. Bu davette beni çağıran sen olduğundan emin olmam gerekiyor.
Davete seni ben çağırdım. Benden başka kimse yok burada. Bilmiyor musun? Sen benden daha iyi bilmen lazım. Burada başka kimse yok. Davete seni ben çağırdım. Bu davetin ağır bir yükümlülüğü var. Bunu sana söylemekte tereddütteyim. Yabancı bir düşman olabilirsin. Düşman değilim. Bana senin davetine 52. davetli verdi. Düğümlü kitabın 52. davetlisi. Olabilir. Ben seni çözemedim. Beni nasıl çözemedin? Daveti ben yaptım. Evet, şu an güvenmiyor. Güvenmiyor. Daveti sorguluyor şu an. Sorguluyor. Ya anlaması lazım. Benden başka kimse yok burada. Karambole mi geldi? Ne oldu? Daveti açan benim. Gelenlerin hepsi daveti benim yaptığımı bilirdi. Bu niye öyle bir şey yapmadı? Davetli. Burada daveti benden başka kimse yapmıyor. Ben seni çağırdım. Sen de geldin. Eğer konuşmak istemiyorsan ayrı mesele. Davetin önemli bir sırrı varmış. Acaba nedir? Davetin önemli sırrı. Davetin önemli sırrı. Ne olduğunu bir bilsek. Ne olduğunu. Bakın bu kitapta bir şeyler çıkacak ama ne çıkacak bilmiyorum ama çok kötü bir şeyler çıkacak. Yani vereceği sırra bile şey yapıyor. Şöyle yapalım. Vereceği sır bile demek ki tehlikeli. Davetle eğer buradaysan bakın kesin burada. Kesin burada. Beni dinlediğini biliyorum. Şu an senin beni dinlediğini biliyorum. Davetli beni dinlediğini biliyorum. La ilahe illallah. Bu feneri deneyeceğim. Eğer bu fenerle görüntü alabilirsek bizim için iyi olacak da. Bakalım. Bu bir deneme olacak. Hem deneme hem davetlinin görüntüsü. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Ah. Fenerimiz sönüyor. Ah, gitti. Feneri söndürdü. Demek ki büyük bir gücü var. Feneri söndürdü. Bakalım bunu da söndürecek mi? Evet. Çok çabuk geliyorsun. Daveti senin yaptığını anladım. Şimdi sana yapman gerekeni söyleyebilirim. Nedir yapmam gereken? Ben bu kitabın
kralıyım. Kralı mı? Bu kitabın hükümlülükleri bendedir. Sende. Evet, olabilir. Ben bir şey demiyorum. Bu konuda herhangi bir itirazımız yoktur. Sana şunu söyleyeceğim. Yerin altına bazı şeyler gömmeye başladılar. Bunun önlemini alman lazım. Kime ne söylemek istiyorsan söyle. Kime ne yaptırmak istiyorsan yaptır. Bu yere gömdükleri şeyler, neyler yere gömdükleri bazı söyle. Bunlar büyük sıkıntılar çıkaracak olan şeyler. Düğümlü kitabın sakinleri yarı yolda beklemek zorunda kaldılar. Ben bu işe artık bir el koydum. Eğer seninle anlaşabilirsek bundan sonra beraber yol alabiliriz. Nasıl anlaşabilirsek? Kötü bir şey söylemesen anlaşırız tabii. Niye anlaşmayalım? Of. Yerin altına bir şeyler gömmeye başlamışlar. Ne gömmeye başlamışlar acaba? Yerin altına kim ne gömüyor? Gene Siyonistler iş başında mı acaba? Yerin altına ne gömüyorlar? Yerin altına bir şeyler gömmeye başlamışlar. Bizim de harekete geçmemiz lazım. Yerin altına bir şeyler gömmeye başlamış. La ilahe illallah. Aslında çok önemli bilgiler var, çok önemli şeyler var. Benim daha önce bir çalıştığım bir davette böyle şeyler söylemişlerdi. Aynı acaba o gün geldi mi? Örtüşüyor, söyledikleri birbiriyle örtüşüyor. İkisinin de söyledikleri birbiriyle örtüşüyor. Ama bu gelen öyle bir kuvvetli ki, güçlü ve de tecrübeli. Güçlü ve de tecrübeli. Benimle anlaşabilirsin davetli. Bana ne söyleyeceksin başka? Söyle bakalım. Bana ne söyleyeceksin? Acaba ne söyleyecek anlamadım ki. Düğümlük kitabın davetleri şu an beklemede. Sebep nedir acaba? Düğümlük kitabın davetleri. Ben yapsam 53, 54, yani 55, 56, 57 diye gideceğim. Düğümlük kitabın davetlerinde. Bekleme sebebimiz ne acaba? Düğümlü kitabın davetleri onların farkına mı vardılar artık? Çünkü koruma altında. Biz onları koruma altına aldık. Hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Yalnızca davetlere suikast yapabilirler. Veya davetlere onlar değil de başkası gelebilir. Asıl amacını bir öğrensem, senin asıl amacın nedir? Kitabın kralıyım diyor bakın. Kitabın kralı ama krala da benziyor. Kitabın gerçekten kralına benziyor. Harbiden kitabın kralına benziyor. Tamam, kitabın kralısın. Kitabın kralı. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Ne anlatacaksan çabuk anlat. Kaybolup durduğun zaman bir şey anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum senden. Şu an daveti yapan benim. Benimle de anlaşabilirsin. Nasıl bir şekilde anlaşacaksın onu da bilmiyorum. Sana farklı bir şey söylemeyeceğim. Sana bir şey de vaat etmiyorum.
ne söylediğini şimdi bir daha gelsin de konuşalım bakalım. Buradaysan konuşabilirsin. Senin söylediklerini anlarım. Eğer buradaysan benimle konuşabilirsin. Senin söylediklerini anlarım. Burada mısın? Burada mısın? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Evet, burada. Buraya benden önce davet ettiğin yardımcım geldi. O gelen büyük bir bölgenin yöneticisidir. Bu alemin en büyük yöneticisinin yardımcısı. Yani benim. Buraya gelen boynuzlu. Evet. 4 ayaklı olan mı? Ne şekil geldiğini bilmiyorum ama boynuzları var. Bizim sana vermek istediğimiz bazı haberler var. Bu haberlerin biri dünyaya yaklaşmakta olan büyük tehlikeden haberdar olun. Bu tehlike en kısa zamanda kendinden söz ettirecek. Sizler de bunu dinleyeceksiniz. Bir takım sıkıntılar verecek. Bu sıkıntılar eğer baş edilmezse geri dönülmez olacak. Düşmanlar yer altına bazı şeyler gömmeye başladı. Gömdükleri şeyler sizin canınızı sıkacak. Yerlerini bildirmek için irtibat kurmak istiyorum. Allah Allah. Allah. Demek ki dünyaya yaklaşmakta olan bir tehlike. Bu tehlike acaba şu uzaydan dünyaya gelen gezegen dedikleri gezegen veya evet uzay gemisi dedikleri şey olabilir. Canımızı sıkacak diyor. Canımızı sıkacak ama canımızı sıkacak. Yerin altına ne gömüyorlar ya? Düşman uyumuyor bakın. Yerin altına bir şeyler gömüyorlarmış. Yerin altına ne? Acaba tünellere bir şeyler mi yapıyorlar? Yerin altına gömdükleri bir şeyler var. Mayın olabilir, mayın. Mayın olur, başka bir şey olur. Yerin altına bir şeyler gömüyorlar. Bu sizin canınızı sıkacak. Ve geri dönülmez olacak diyor bak. Geri dönülmez. Ya açık açık söylüyor aslında da. Şimdi söylediği şeyleri bir de araştırmamızı istiyorlar. Yani hem söylüyorlar hem de araştırmamızı istiyorlar. Yerin altına gömülen bir şey, dünyaya yaklaşmakta olan bir tehlike var. Bu nasıl tehlike ya? Dünyaya yaklaşmakta olan tehlike. Bu uzay gemisi. La ilahe illallah. La ilahe illallah.
La ilahe illallah. Yerin altında. Demek ki yerin altında olan her neyse. Of. Onu da öğreneceğiz. Yardımcılarımdan öğrenirim. Yerin altına ne gömüyorlar bilmiyorum. Yani yerin altına gömülen şey her neyse. Bunu da öğreneceğiz. Bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak. Davetli. Eğer buradaysan sana şunu söyleyeyim. Yerin altına gömülen şeyler nelerdir? Bir de bunu kim gömüyor? Bunu gömenleri bana söyle. Yerin altına ne gömülüyorsa şu an tam kameranın arkasında. Evet. Kameranın arkasında. Tam buradaydı. Bakın tam şurada duruyordu. Çevirince gitti. O zaman ışık mı acaba? Işık bir şey oldu herhalde. Şöyle ışığı kısalım. Bakın ışığı kıstım. Işığı kıstım. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illallah. Subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illallah. Subhaneke. Evet, davetli. Solomon adalarında ritüellere başladılar. Bu ritüeller düşmanlara karşıdır. Yani sizleri düşman olarak görenler böyle şeyler yapmaya başladı. Şu an boş durmadan ilerlemek lazım. Büyük Efendi İbni Karuf bu yolun en başında. Sana daha birçok şey gönderecek ve getirecek. Biz hizmetkarlar olarak aracıyız. Ne istersen hizmetindeyiz. Sana saldıranlardan özür dileriz. Bunlar gözleri kör, kulakları sağır yaratıklardır. Konuşmasını bilirler. Eğer onlarla konuşabilirsen, onlar da seninle konuşabilir. Büyük bir kılıç var. Bu kılıç, büyük bir güç üzerinedir. Yerin altına gömülen her şeyi çıkarabilir. Yerin altına ne gömdüler? Kimler gömdü? Herkesin bildiği düşmanlar yerin altına gömdüler. Onları çıkarın. Eğer çıkarmazsanız bu gömülen şeyler sizin canınızı çok sıkacak. Tamam da bu gömülen şeyler nedir? Efendi İbni Karuf izin verirse olur. Tabii canım, ben biliyordum. Efendi İbni Karuf zaten haberdar. Kesin İbni Karuf bu olaylardan haberdar. Hepsinden haberdar. Düğümlü kitaptan haberdar. Düğümlü kitabın 52. davetinin getirdiği bu kapaksız kitabın davetlerinden haberdar. Efendi
Demek ki hepsi İbn Karuf'un emrinde. Zaten bundan şüpheleniyordum. İbn Karuf'un davetini yapmayalı bayağı oldu. Onu da yapacağım. Tasın içinde biliyorsunuz tası. Buraya mumu koyup mumu yakıp tasın içinde görüşme yapıyordum İbn Karuf'la. Aynı şekilde tekrar bir görüşme yapacağım. Bunu da tabii kayıt altına alarak yani videoya çekerek yapacağım. İbn Karuf'la çok özel bir görüşmemiz olacak. Bu özel görüşmeyi de bundan sonraki videoda yaparız. Büyük ihtimal pazartesi veya perşembe günü gelecek olan videoya pazartesi videosuna yetişmez bilmiyorum. Yetişirse eğer, bakın pazartesi videosuna yetişirse olabilir ama yetişmezse perşembe videosuna İbn Karuf'un davetini araya koyacağım. Çünkü çok önemli gelişmeler var. Çok önemli konuşmalar var. Bunları ekleyeceğim ve bunları sizlerle paylaşacağım. Bakın yerin altına bir şeyler gömüyorlar bu. Bundan birkaç davet önce biri gelmişti. Ne olmuştu? Ben evet TAS'ta görmüştüm. TAS'lı davette birilerinin yeri kazıp bir şeyler koyduğunu görmüştüm. Bakın bir iki araba gelmişti. Yere bir şeyler gömüyorlardı. Acaba aynı şey mi? Eğer bunu hatırlayan arkadaşlarımız varsa hangi video olduğunu söyleyebilirler. Veya öyle bir video var mıydı? Çünkü benim bu TAS'lı davetlerden birinde çünkü öyle bir şey hatırlıyorum. TAS'ın içine baktığımda arabalar geldi. Birileri vardı yerin altına kazıp bir şeyler gömüyorlardı içine. Ne gömüyorlardı bilmiyoruz. Artık ne gömüyorlarsa ya zarar veren bir şey. Herhalde. Büyük ihtimal zarar veren bir şey olacak. Yalnız bu gelen hem heybetli, hem korkunç, hem de bir tuhaf. Yani bir değişik ya bilmiyorum. Harbiden bir değişik. La ilahe illallah subhane günü gündemine zalimin la ilahe illallah subhane günü. La ilahe illallah subhane günü. La ilahe illallah. Bakın bu davetler gittikçe derinleşiyor. Gittikçe önemli şeyler olmaya başladı. Çok şey söylemek gerekiyor. Çok şey söylemek gerekiyor. Bazı şeyler bizim elimizde olmadığı için söyleyemiyoruz. Eğer her şey bizim elimizde olsaydı burada çatır çatır konuşabilirdik. İstediğimiz gibi konuşabilirdik. İstediğimizi de söyleyebilirdik. Ama ne oldu? Ele muhtaç olduğumuz için niye bizimki yok? Niye biz yapmıyoruz? Niye biz bir şey yapamıyoruz? Niye? Neden? Sebep ne? Bizim neyimiz eksik? Neden biz geri kaldık? Geri zihniyet bizi geride bıraktı biliyor musunuz? Geri zihniyet bizi geride bıraktı. Bu davetlerin söylemeleri sadece benim bilmemle olmaz ki. Benim bilmemle olmaz. Sadece biz bileceğiz burada. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ne kadar yapabileceğiz? Ne yapabileceğiz? Düşünün. Büyük bir şey olsa tamam elimizden geleni yaparız. Bir kişi her şeyi yapabilir. Ama keşke ne bileyim daha farklı olsaydı ya. Keşke daha farklı olsaydı. Bu arada bu 7 kıtanın 7 bölgenin oradaki orduları bizim ordulara katılacaklar. Sebebi şu. Şimdi ben Hezmina'yı gönderdiğimde Hezmina onlara çok şey anlatmış. Yani biz buraya geldik bir uyarı olarak geldik. Böyle bir şeyden haberdar olduk. Yani buraya gelen de uzaylıydı biliyor musunuz? Uzaylı. Bildiğiniz uzaylı yani. Buraya gelen davetli oraya bir saldırı yapacağını söyledi ve biz de bunu bu 7 bölgedeki yaşayanlara söyledik. Metafizik varlıklara söyledik. Hezmine ile beraber böyle bir şey oldu. Şimdi hepsi oraları boşalttı. Ne olacak? Ordular çoğalacak. Metafizik saldırıyı istediğimiz gibi yapabileceğiz. Nasıl yapacağım?
şöyle kim kötülük yapıyorsa engellemek amacıyla bak. Hani biz burada farklı bir şeyin peşinde değiliz. Farklı bir şeyin peşinde olmadığımız için engellemek amacıyla böyle bir şey yapacağız. Evet davetli. Buradaysan bize daha neler anlatacaksın? Gelip anlatabilirsin. Şu an seni bekliyorum. Davetli. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Evet. Okyanusun dibinde bir bölge var. Bu bölgede sizin savunma yapabileceğiniz her şey var. Buraya gidip o bölgedeki gerekli olan malzemeyi çıkarabilirsiniz. Gerekli olan malzeme mi? Okyanusun neresinde? Hangi okyanusta? Büyük. Atlas Okyanusu'nda. Bizim de orada olduğumuz bir yer var. Eğer gelirsen seni orada görebiliriz. Sen de orada o gerekli olan enerjiyi alabilirsin. Ama çok büyük bir enerji var. Bu nasıl bir enerji? Sizin de kullandığınız. Bizim de kullandığımız. Evet. Bunu kim çıkarırsa çok büyük güce sahip olacaktır. Atlas Okyanusu'nda. Atlas Okyanusu'nun neresinde? Bunu sadece sizin bilmeniz gerekiyor. Eğer başkaları da bilirse herkes oraya hücum edecektir. Yani herkes oraya birikecek. Atlas Okyanusu'nun neresinde olduğunu söyleyebilir misin? Biz çıkarabiliriz onu. Yani bizim ülke çıkarabilir. Bu enerji o kadar büyük ki dünyada böyle bir şey görülmemiştir. Kim çıkarırsa söz sahibi odur. Güç de onda, kudret de ondadır. Tahmin ettim. Bakın bu gelen her şeyi biliyor. Bu gelen o kadar şey biliyor ki söylediği şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Yani ya petrol, gaz değildir ama petroldür. O kadar büyükmüş ki dünyada söz sahibi. Yani hangi ülke çıkarırsa söz sahibi olacak. Ama bir okyanusta petrol çıkarmak çok zor. Bunu da güçlü bir ülkenin yapması gerekiyor. Mesela bizim ülkemiz böyle bir şey yapmaya gücü vardır. Güçlüdür, yerindedir, yeterlidir. Ama şöyle bir şey var. O tür okyanuslarda sınırlar var. Ülke sınırları var. Şimdi biz orada tamam burada petrol var. Ben gelip burada petrol arayacağım. Öyle bir şey herkes kafasına göre gidip söyleyemez. Tabi metafizik anlamda da gidip oradan gizli bir şekilde de getiremezsin. Bu ne olacak bilmiyorum. Şöyle bir anlaşmayla gidilip ortak bir çalışmayla. Kimse ortak yapmaz ya. Tabi zaten kimsenin ortak öyle bir şey. Bu işler kalsın orada.
Kalsın orada. Petrol kalsın orada. Büyük bir enerji diyor. Bence petrol yani. Belki de başka bir şeydir, bilmiyorum. Belki de başka bir şeydir. Eğer sizin fikriniz varsa, farklı bir fikriniz varsa anlatın. Belki de gerçekten başka bir şeydir. Olabilir yani. Niye olmaz? Başka bir şey olabilir. Ama enerji dediği zaman ilk insanın aklına ne geliyor? Petrol geliyor. Okyanusun altında ve şimdiye kadar çıkan petrollerin en fazlası, en çok. Onu da çıkarmak için büyük bir yatırım gerekiyor, biliyorsunuz. Bakın, bir ufak tefek define mefine şeylerinden değil. Ülkelerin zengin olacağı bir şeylerden bahsediyor. Yok defineydi, küçük tefek altın altındı. Bunlar hikaye kaldı bunun yanında. Davetli bize çok güzel bir şey söyledin ama ne yazık ki aslında öğrenmek daha iyi olur, biliyor musunuz? Gerçekten öğrenmek iyi olur. Öğrenmek iyi olur. Yani videolar sakıncalı şeylere gidiyor. Sakıncalı yollara gidiyor, bilmiyorum. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Ne olursa olsun çalışmaya devam. Araştırmaya devam. Konuşturmaya devam. Ama gerçekten sakıncalı bir hal almaya başlıyor. Benim davetleri, mesela düğünlü kitabın davetlerini gizli yapmamın sebebi de bu. Belki bu kapaksız kitabın davetleri de gizli yapılacak. Şu söylediğini mesela söylemem gerekiyor. Yani söylememem gerekiyor. Bu söyledikleri çok önemli bir şey. Neredeyse nokta atışı yerini söyleyecekti. Bakın, öyle yerleri bulmak çok büyük yatırımlar gerekiyor. O kadar büyük okyanusta, Atlas Okyanusu'ndan bahsediyor. Atlas Okyanusu'nda öyle bir şey bulmak, öyle bir yeri bulmak büyük yatırımlar olacak ki belki milyon dolarlar harcanacak ki gideceksin, bulacaksın. Aşağılarda yani sondajlar kuruyorlar. Sondaj istasyonları kuruluyor. Çok büyük böyle. Aşağıya borular uzatılıyor. Açık kaç kilometre uzatılacaksa. Okyanusun altında da onlar varmış bak. Enerjiyi sana gösterebiliriz diyor. Enerjiyi bana gösterebilirse boyutta gitmem gerekiyor. Boyutta da gidebilirsem bana gösterecekler. Aslında çok merak ettim, gitmem de lazım. Boyutta bir gitsem, yani boyutta gitsem orada görürüm, hem merakımız da gider hem de ne olur? La ilahe illallah. Hem merakımız gider hem de orada nasıl bir enerji var onu görürüz. Onu görürüz yani. Burada bir şey var. Burada bir şey var. Davetli. Burada mısın davetli? Burada bir şey var. Ah. Sana bahsettiğim enerjiyi almak neden böyle zor olabilir? Zor, evet. Burada başkaları var mı peki? Senin bulunduğun burada. Seninle beraber gelenler var mı? Benim 5-6 tane yardımcım var. 5-6 mı? Evet, bazen 5, bazen 6 kişiyle böyle dolaşırım. Geceleri her yere giderim. Her yeri dolaşırım. Buraya bile onlarla geldim. Şu an 5 yardımcım kendi aralarında konuşuyor. Evet, sesleri geliyor. Bakın, çocuk sesleri de geliyor. Cihaz alıyor mu bilmiyorum.
Düğümlü kitabın 55. davetlisi sana bir şey getirecek. Bu getirdiği emanet ile dediğim yere rahatlıkla gidebilirsin. Gittiğin zaman göreceğin her şeyi unutmamalısın. Eğer unutursan bütün emek heba olur. Unutmam. 55. davetle ne getirecek? Getireceği şeyi de söyle de. Getireceği zaman görürsün. Hiç kimse düğümlü kitabın davetlilerinin neler getireceğini bilmez. Biz sadece bunun haberini alırız. Benle büyük bir yola herhalde okyanusu söylüyor. Çünkü okyanusun altında bence bunların evi var. Ya da bunların yaşadığı yer var. Bilmiyorum da okyanusun bu enerji dediği yer olabilir. Enerji dediği yer olabilir. La ilahe illallah. Enerji dediği yer olabilir. Davetli, eğer buradaysan, zaten gelip konuşuyor buradaysan diyorum da, zaten burada. Bekleyeceğiz, bakacağız. Bekleyeceğiz, bakacağız. Merak ettiğim şu, onun 5 tane yardımcısı varmış, 5 tane. Az önce sesleri geliyordu. Cihaz duydum mu duymadım mı bilmiyorum ama az önce sesleri geliyordu. Kendi aralarında konuşuyorlardı. Yani şöyle fısırtı şeklinde, bilmiyorum. Cihaz bazen çekiyor. Cihazın çektiği şeyi ben duymuyorum. Ama bazen de çekmiyor. Yani cihazın bu ibresinin hareket ettiğini, yani o işaretlerin hareket ettiğini gördüm. Ama şöyle bir şey var. Bazen de onlar hareket ettiği halde ses gelmiyor. Bazen de hareket etmediği halde ses geliyor. Ben bazen bakıyorum, hareket etmediği halde mesela videoya sesler gelmiş. Çok farklı sesler gelmiş. Bunun için 5 tane yardımcısı varmış şu an yanında. La ilahe illa ente subhaneke inneke ente mezar. Evet, boyut davetinde okyanusa gidip onunla konuşmak iyi olurdu. Gerçekten iyi olurdu. Çünkü bahsettiği enerjiyi merak ediyorum. Bu enerji dediği petrol de olmayabilir. Başka bir şey de olabilir. Ama her neyse yerinde dursun. Kimse almasın. Kimse çıkarmasın ya. Yerinde dursun. Yerinde dursun. Sadece biz miyiz ya? Biz değiliz ki. Şu videoyu izleyen sadece biz miyiz? Biz değiliz. Bu videoyu herkes izliyor. Bu videoyu dünyanın her yerinden izliyorlar, bakın. Şöyle geçenlerde merak ettim. Sisteme girdim, bakın. YouTube'dan analizlere baktım. 175 ülkeden izleme var bizim videolarımızı. Ama şöyle, bazı ülkelerde 1, bazı ülkelerde 5, bazı ülkelerde 10, bazı ülkelerde işte 20, bazı ülkelerde 7-8 izleme var ama var. Yani izleme çok. Bütün ülkelerden izleme alıyoruz. Bunlar arttıkça bizim videolar biraz daha sıkıntılı olacak. Ne kadar çok izlenirsen o kadar da sıkıntı var aslında da. İzlenelim, daha iyi olur. Bizim için daha iyi olur. Biz de ne yaparız? Bu araştırmaları bir kenara bırakırız. Sizin için şöyle yaparım. Yani gezerim, turneye çıkarım. Turneye çıkıp dolaşırım. Sebebi de şu. Bu bilinmeyen yerlere gitmek.
Bu bazı yerler var. Musallatlı yerler var. Bazı ismi çıkan yerler var. Buralara gidip buralarda araştırmalar yapıp mesela Poyraz'la, Eşref abiyle oralarda araştırmalar yapıp kayda alabiliriz. Daha farklı yerlere gidebiliriz. Yani bu araştırmalar biraz derinlere iniyor. Derinlere de insan indikçe sorunlar çıkabilir. O yüzden bakacağız. Ne olacağına bakacağız. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni. Bakın eğer sıkıntınız varsa, eğer sıkıntılarınız varsa, hangi sıkıntılarınız olursa olsun, bakın size sadece şunu söyleyeyim. Ne sıkıntınız varsa, la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Bunu virt edinin, bunu söylemeye başlayın. İnan sıkıntılarınızı geçecektir. Sıkıntılarınız ne olursa olsun geçecektir. Her şey olabilir. Geçim olur, sıkıntı olur, hastalık olur, her şey olur. Darlık olur, ferahlığa geçersiniz, her şey olabilir. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Hazreti Yunus peygamberin duası. Yunus peygamberin Allah Zülcelal'a yalvarışı. La ilahe illallah, la ilahe. Davetler burada mı acaba ya? Çok heybetli ve kuvvetli bir davetli. Şu aradan buradan yürüyerek geldi biliyor musunuz? Şöyle ışığımı bir kısayım bakalım hele. Işığı bir kısalım. Şöyle yapacağız. Boyutta kamera dönmüş, hiç haberim yok. Boyuta girip boyutta onunla beraber okyanusun dibinde ne işimiz var ya? Belki de okyanusun dibi değildir, onun gideceği yerdir. Bir şey vereceği şey nedir bilmiyorum. Devamlı gidip gelebilirsin diyor. Devamlı gidip gelmek de sıkıntılı. Devamlı gidip gelebilirsen o kapıyı açmış oluyorsun. Sen de onlara karışıyorsun. Yani Allah korusun. Böyle bir şey aslında sıkıntılı bir şey. Ne vereceği şey nedir bilmiyorum. Belki de işleri daha da kolaylaştıracak bir şeydir. Belki de ne bileyim. Bir bakmak lazım aslında. Çünkü ben anlarım, iyi kötü bakarım hele. Ne vereceğini iyi kötü anlarım. O şekilde ya alırız ya almayız. Bilmiyorum, bu davetler bir tuhaf oldu. Ama gerçekten şekli, görüntüsü, bakın diyor ki bu davetlere geldiğim şekillerle geldim. Senin yaptığın şekillerle. Davete gelenlerin şekliyle gelmiş. Başka bir şekilde de gelebilirdim diyor. Sebebi ise bizim aşina olduğumuz. Yani farklı bir şekilde gelseydi belki ürpertecekti bizi ama bu şekilde de ürpertiyor. Bu şekilde de gerçekten yani bir tuhaf. Gerçekten bir tuhaf. La ilahe illallah. La ilahe. Bakın çok önemli şeyler söyledi. Yer altına gömülen şeyler neyse bunu araştırıp bulmamız lazım. Bunu kim düşünüyorsa, bakın sadece ben değilim. Aranızda bilen birileri varsa yerin altına bir şeyler bir araştırın ya. Bir araştırın, bir bakın ne varmış ne yokmuş. Yani gömülen, yerin altına bir şeyler gömülenmiş. Bunu bir çıkaralım. Bakın dünyaya yaklaşmakta olan bir tehlikeden bahsediyor. Bu tehlike nedir? Acaba o uzay gemisinden mi bahsediyorlar? Bir uzay gemisi geliyormuş yani. Acaba o göktaşı mı ya da başka bir şey mi? Ya da başka bir gezegen mi? Ne olduğunu bilmiyoruz. Ne olacak, ne yapacak? Yaklaştıkça öyle bir sıkıntı olacakmış ki herkesin canı sıkılacakmış, herkesin canı sıkacakmış. Ne yapabiliriz? Nasıl bir şey, nasıl bir yol çözebiliriz? Ben bunu aslında araştırıp tamamen ne olduğunu çözmemiz gerekiyor. Tamamen. Yardımcılarımla zaten hep istişare yapıyorum. Bu yerin altına gömülen şeyler hep yeni çıkan şeylerdir. Yeni ortaya çıkan şeyler. Bu yeni ortaya çıkan şeyler işte hep devamlı sorman lazım. Mesela gelip söylemeseydi, bu kapaksız kitabın davetisi söylemeseydi
Bizim hiçbir haberimiz olmayacaktı. Yerin altına gömülen bir şeyden haberimiz olmayacak. Bir de okyanusun içinde diyor. Atlas Okyanusu'nda büyük bir enerji var. Bunu alan abad olacak. Bunu kim çıkarırsa söz sahibi olacak diyor. Demek ki muazzam büyüklükte bir enerji. Bu muazzam büyüklükteki enerji de bana göre petroldür. Petrol öyle büyük bir petroldür ki olabilir, yani büyük ihtimal vardır, öyle bir şey vardır. Hakkımızda hayırlısı olsun, ne diyeyim. Daveti kapatıp farklı bir şekilde bir bireysel davetini yapıp bununla bir enine boyuna bir konuşmam lazım. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.